Spoonful. Japon kökenli, Kore'de meşhur olmuş, sosyal medyada viral olan bir kaşık dolusu lezzet. Yani spoonful'u yapıyoruz. Öncelikle bir tencereye kreması için sütü ilave ediyoruz. Ardından yumurtanın sarısını ve un, ardından nişasta, bir çırpıcakla bunları dökerken de karıştırıyoruz. Pürüzsüz bir kıvam alması gerekiyor. Ardından şekerini ilave ediyoruz. Çırpmaya devam ediyoruz. Ocağa alıyoruz. Ocakta da muhallebi kıvamında bir kıvam elde edene kadar çırpıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi hem muhallebi kıvamı hem tiramisu kıvamı, yani o arada bir kıvam, yani pastacı kremasından birazcık daha yumuşak. O arada bir kıvam düşünebilirsiniz. Ocağın üzerindeyken hiçbir şekilde boş bırakmıyorsunuz. Sürekli çırpıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi kaynamaya yakın kenara ayırdığınız tereyağına bir yemek kaşığı tereyağı ve vanilyayı da ilave ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kıvam, harika bir kıvam elde ediyoruz. Karıştırıyoruz, bu esnada hiçbir şekilde fokurdamasına da bu şekilde kaynata 3-4 dakika daha pişiriyoruz. Bu şekilde pişirdikten sonra soğuması için kenara alacağız. Görmüş olduğunuz gibi 250-300 gram kadar keki borcamın altına ya da tatlıyı yapacağınız kabın altına ister elinizle ister çatal yardımıyla parçalıyorsunuz. Bu arada bu görmüş olduğunuz keki kanalda bulabilirsiniz tarifini. Normal standart bir kek. İsterseniz hazır da alabilirsiniz. Bu şekilde çatal yardımıyla iyice toprak şeklinde olacak şekilde eziyoruz. Çünkü kaşığı daldırdığımızda o kek parçalar böyle parça parça geliyor ve harika bir lezzet oluyor. Mükemmel bir tatlı elde etmiş olacağız. Bu şekilde tane tane eziyoruz. Ardından ben içerisine normalde bu çikolatayı ister koyun ister koymayabilirsiniz. Bir beyaz çikolatayı görmüş olduğunuz gibi ince ince kıyıyorum bu şekilde. Çikolatayı çok sevdiğimden dolayı, yani bu aşamada ister damla çikolata da kullanabilirsiniz. Normal kalıp çikolatayı bu şekilde de kesebilirsiniz. İsterseniz koymayabilirsiniz. Tamamen şu an alternatif olarak. Ama ben bu şekilde seviyorum. İnce ince kıydığımız çikolataları da kekin üzerine serpiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi hemen hemen bir 50-60 gram kadar çikolata parçaları ekledik. İyice yaydırıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yaydırdık. Ardından kalan çikolatayı da ince ince kıyıyoruz. Üst süslemesi için bir kaba ayırıp kenarda tutacağız. Eğer soğuyan kaba kremayı döküyoruz. Yaptığımız kremayı bir kabın içerisine döküyoruz. Görmüş olduğunuz gibi iyice spatula yardımıyla sıyırırsanız hiç ziyan olmaz. Ardından 100 ml, yani yarım paket kremayı üzerine döküp mikser ile çırpıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi harika bir kıvam elde edeceğiz. Burada böyle pürüzsüz bir kıvam elde ediyoruz. Bu spoonful'un en önemli katlarından birisi. Kremanın soğuk olması önemli. Soğuyan kremanın üzerine krema döküyoruz. Süt kremasını döküp çırptıktan sonra borcamın üzerine, kekin üzerine döküyoruz. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir boşluk kalmadı. Bu şekilde iyice yaydırıyoruz. Ardından dolapta dinlendiriyoruz. Küçük bir tavaya ganaj yapmak için kremayı koyuyoruz ve ardından toplamda 150-200 gram kadar çikolatayı içerisine boşaltıyoruz ve görmüş olduğunuz gibi ısıtıyoruz. Bu harika bir lezzet elde edecektir. Hiç boş bırakmıyoruz, karıştırıyoruz. Soğuyan ganajımızı tatlımızın üzerine komple kaplayacak şekilde döküyoruz. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir boşluk olmaması gerekiyor. Soğuyan ganajımızı tatlının üzerine döküyoruz ve yaydırıyoruz. Bu şekilde bütün her yerine yaydırıyoruz. Dikkatli olursanız burada tabii beyazıyla karışmaz. Ona göre az yaparsanız yetmez. Ona göre tam kıvamında yaparsanız bu şekilde yerleştiriyoruz. Hiçbir boşluk kalmaması gerekiyor. Görünüm olarak hassas şekilde yerleştiririz bu şekilde. En sonda kıyıp kenara ayırdığımız damla çikolataları ya da bu kalıp çikolata parçalarını üzerine süslüyoruz. Türk ve dünya mutfakları tariflerini paylaştığım bu kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden afiyet olsun. Teşekkürler. Bir kaşık dolusu lezzet. Görmüş olduğunuz gibi harika bir tatlı, mükemmel bir lezzet, çok lezzetli. Her kaşıkta ayrı bir lezzet. Spoonful. Test. Çok güzel.